Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kalp damar sistemi ilaçları grubunda yer alan Sanalog, 50 ve 100 mg'lık, 20, 30 ve 90 değiştirilmiş salımlı tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Sanalog'un etken maddesi metoprololdur. Sanalog film tablet nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç, fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltır. Bu sayede bu koşullar altında kalp atım hızı yavaşlar. Sanalog, yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısını önlemek için kalp yetmezliğinde, bazı çarpıntılarda ve düzensiz kalp aktivitesinin belirli türlerinde kullanılır. Sanalog daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda daha sonraki kalp krizi riskini ve ölüm riskini azaltır. Sanalog'un orta ila şiddetli yüksek tansiyon rahatsızlığı olan erkeklerde kalp damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Kalp üzerindeki baskının azalması aynı zamanda göğüs ağrısı riskini de azaltır. Sanalog aynı zamanda migrende koruyucu tedavi için de kullanılabilir. Sanalog film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. İlacı her zaman doktorunuzun tam olarak size söylediği şekilde alınız. Sanalog değiştirilmiş salımlı tablet, gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde bir tane alınmalıdır. Tabletler bölünmemeli, ezilmemeli ve çiğnenmemelidir. Sanalog film tablet, aç veya tok karnına kullanılabilir. Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Kullanmanız gerekenden fazla Sanalog kullandıysanız, aşırı doz durumunda kalp atımında düzensizlik veya düşüş, nefes darlığı, ayaklarda şişme, göğüste kalp atımının hissedilmesi, baş dönmesi, yorgunluk, göğüs ağrısı, deride soğuma, düşük nabız, zihinsel düzensizlik, huzursuzluk, kalp durması, hava yollarında daralma hissi, kısmi ya da tam bilinç kaybı, koma, bulantı, kusma ve morarma görülebilir. Bu nedenle yüksek doz almamanız ve doktorunuzun size reçete ettiği dozları kullanmanız önemlidir. Yüksek doza maruz kaldığınızın belirtileri, ilacınızı aldıktan 20 dakika ila 2 saat sonra görülür. Bu saydığımız belirtiler sizde ortaya çıkarsa derhal doktorunuza başvurunuz. Sanalog'u kullanmayı unuttuysanız, unutulan dozları dengelemek için kesinlikle çift doz almayınız. Sanalog tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa, kalp hızında yavaşlama varsa, kan basıncınız düşükse, kan dolaşımı problemleriniz varsa, akciğerlerinizle ilgili problemleriniz varsa, tedavi edilmeyen hormon fazlalığı ile oluşan kan basıncının yükselmesi rahatsızlığınız varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza Sanalog kullandığınızı mutlaka söyleyiniz. Doktor tarafından size önerilmediyse hamilelik ve emzirme dönemlerinde Sanalog film tablet kullanılmamalıdır. Etken madde olan metoprolol bebeğinizde kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir. Sanalog tepkilerde kötüleşmeye neden olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında baş dönmesi ve halsizlik gözlenebilir. Bu sebeple araç veya makine kullanırken dikkatli olmalısınız. Bu ilaç sukroz, glukoz ve laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz. Bazı ilaçlar Sanalog tedavisinden etkilenebilir veya tedaviyi etkileyebilir. Kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçları alıyorsanız, Sanalog'u kullanmadan önce mutlaka bu ilaçları kullandığınızı doktorunuza söylemelisiniz. Sanalog diğer bazı ilaçlarla da etkileşime girebilir. Bu nedenle Sanalog'u kullanmadan önce halihazırda kullandığınız tüm ilaçları mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Sanalog film tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla yaygın olarak baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, kalp atım hızında azalma,
çarpıntı, ellerde ve ayaklarda soğukluk, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık ve yorgunluk gibi belirtiler görülebilir. Bu yan etkiler 10 hastanın en az birinde görülmektedir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.